Escape'e basıyorum. ML Style ile geri dönüyorum. Standardı seçip Set Current yaptıktan sonra çıkmam gerekiyor. OK. ML deyip bakın. Bakalım şimdi. Doğru. Evet, şimdi demek ki bunu ayarladık. Yalnız burada ayarlarken bakın ML dediğin zaman burada renk olarak ne yapmıyor? Burada kendisini ifade etmiyor. Renkleri değiştirmiyor. Ancak bunu Explode ile X ile patlattığımız zaman renklerini değiştirebilirsiniz arkadaşlar. O zaman bu renkli bir çalışma olacaksa ne yapmamız gerekiyor? Multiline üzerinde ML Style üzerinde standardı biraz değiştirmemiz ya da yeni bir isim de verebiliriz. Yeni bir isim de verebiliriz. Kitaplık da diyebiliriz. Ve ondan sonra devam ederiz. Burada bu rengi her ikisi içinde rengi ayarlayalım arkadaşlar. Ne yapalım? Şöyle bir açık kahverengi ise şu taraftan bir kahverengi seçebiliriz. Şöyle bir kahverengi OK. Tekrar öbürü için de yine kahverengiyi seçeceğiz. Color 23 OK dedik. Tekrar ve bunu aktif edelim set current ile. Şimdi çalışmada kitaplık olarak direkt başlayabileceğiz. OK dedik. M ile enter dedikten sonra hemen başlıyoruz artık. M ile enter dedik. Bakın çizim yapıyor. Onu da yapalım. Evet, şimdi ESC ile tekrar yapalım. M ile enter dedik ve buradan bu tarafa doğru 200 gideceğiz. Düzeltiyorum. 100 gideceğiz. Evet, 100 gitmek için bakalım şu ölçüyü doğru mu? DI olarak buradan buraya. Doğru. Şeklimiz büyük olduğu için bize öyle geliyor. Şunu küçültürsek de daha iyi olabilir ama neyse, gerek yok. 100 ve evet, bunu az küçültelim. SC ile küçültelim. Daha rahat olsun o zaman. Nokta 4 olarak küçülttük. Hatta bir daha küçültelim. Nokta 5 diyelim. Evet, şunu alıp Move'la şu yana gelelim. Yaklaşık, evet, görüntü aynı yaklaşık oldu biraz. Evet, şimdi tekrar yapalım o zaman. Sildim. Multiline tıkladım arkadaşlar. F8'deyken 100 yazdım. Aşağı doğru 200. Sola doğru 100. Yukarı C ile birleştirdim. Gördüğünüz gibi. Ve şimdi